Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Şimdi sizlere bu tatlı meyve frambuaz yani ahududu meyvesinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki meyvesinden bahsederken bu meyvenin şifası sadece meyvelerinde değil, yapraklarında, dallarında ve köklerinde. Ahududu Osmanlı'da ve Osmanlı'dan önce kadim tıp geleneğinde kullanılmış en şifalı meyvelerden biridir. En şifalı meyvelerden biridir derken yine bahsediyorum. Sadece meyvesi değil, yaprağı, dalları ve kökleri çok şifalıdır. Özellikle kadınlar için. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Hamile kalmak isteyenlerin başvurabileceği en zararsız bitkilerden biri diyebiliriz. Ahududunun geçmişi M.Ö. 1. yüzyıla kadar dayanıyor. Özellikle hamilelerin kullandığı ahududu yaprağını şu zamanda doktorlar gebelere mutlaka tavsiye ediyor. Bu yaprağın çayını mutlaka tavsiye ediyor arkadaşlar. Kolay doğum ve sancısız doğum için tavsiye edilen ahududu yaprağı çayının tablet şeklinde üretilmiş hali de var eczanelerde arkadaşlar. Yurt dışında yapılan bazı araştırmalarda hamile kadınlarda hem ahududu yaprağı verilip hem de ahududu yaprağı verilmeden gebelikleri gözlemlenmiş ve ahududu yaprağı çayı içenlerde gebeliklerin daha sorunsuz ve doğumlarının daha sorunsuz, kolay geçtiği ispatlanmış ve gözlemlenmiştir. Hamile kalmak isteyen anne adaylarına da ahududu yaprağı çayı tavsiye edilir arkadaşlar. Rahim ve leğen kemiğindeki düz kasları güçlendirir. Bu yüzden tavsiye edilir arkadaşlar. Ahududu çok arsız ve çok kolay yetişen bir bitkidir arkadaşlar. Mutlaka bahçenize dikmenizi tavsiye ederim. Ahududu diktikten sonra zaten kendileri kökünden çoğalacaktır. Her sene daha çok fazla ahududu elde edebilirsiniz. Ahududunun söylediğim gibi sadece yaprağı değil, kökü ve dalları da kurutup çay olarak tüketebilirsiniz. Ahududunun meyvesinden reçel yapabilirsiniz ama en faydalısı meyvesini çiğ olarak tüketmektir arkadaşlar. Şimdi sırasıyla ahududunun başka faydalarına da geçelim. Ahududunun kullanacağınız yerleri meyvesi, tohumları, çiçekleri, dalları ve kökleridir. Yani her yerini tüketebilir, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanser önleyici, yaşlanma geciktiricidir. Ağrı kesici özelliği vardır. Virüs öldürücü, bakteri öldürücüdür. Kan sulandırıcı, idrar söktürücüdür. Ülsere iyi gelir, kan şekerini düşürür. Kemik erimesi ve romatizma gibi hastalıklara iyi gelir, romatizma ağrılarını dindirir. Astım krizini engeller, kalp sağlığına iyi gelir. Depresyon için çok iyi bir bitkidir. Kanı temizler, karaciğeri temizler. Yüksek tansiyonu düşürür. Safra taşı düşürmede yardımcı olur. Göz sağlığı ve diş sağlığı için çok iyi bir bitkidir. Bir adet kurutulmuş ahududu yaprağını gördüğünüz gibi kaynar suyun içine atıp demleme usulü içebiliriz arkadaşlar. Günlük tavsiye edilen sabah akşam 1 bardaktır. Günde 1 bardakta tavsiye edilir. Bazı bitki çaylarını mutlaka doktorunuza danışıp da içiniz arkadaşlar. Çok aşırı tüketmekten vazgeçiniz ve ısrar etmeyiniz. Hiçbir bitkiyi bir kerelik kullandığınızda bir mucize beklemeyin arkadaşlar. Mutlaka düzenli kullanımda bu etkileri ve sonuçları verir. Bazı bitkileri düzenli olarak kullanımda en sağlıklı sonuca ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere ahududu ve yaprağı hakkında bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hayırlı, huzurlu günler, şifalı günler arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.